halde bu gece bizim için oturuyor. Bir iki söz edelim, ondan sonra herkes rahat etsin, o da rahat etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Efendi Hazretleri'nin annesi Abdullah Efendi Hazretleri'nin annesi Fatma Hanım nasıl dua yaparmış? Çalışmadan yorulan, yemeden tok olan günleri bize gösterme ya Rabbi. Allah Allah. Benim anam okur yazar değildi diyor ama işte böyle bir antika duaları olurdu. Anlaşıldı mı? Çalışmadan yorulan, yemeden tok olan bir insan o hale düştü mü artık işi bitti demek. Evet. Ha, oturduğu yerde yorulan insanın ne hayrı var onlar? Ve yemeğe artık iştahı kalmadan tok, yemeden tok olduğu günlerden o insanın bittiğine delalettir. Artık o kimsenin dünyadaki hayatı onun üzerine yüktür, çekilmez olur da o kimse ölümü arar. Halbuki Efendimizin emri Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü temenni etmeyin. Yani öleyim de kurtulayım. Ya Allah canımı alsın diyerekten beddua eder çok kimse. Ölümü temenni etmeyiniz. Ne kadar sıkı şartlar olsa da gene ölümü temenni etme istemeyiniz. Çünkü bir nefes hayat 1000 sene kabirde yatmaktan iyidir. 1000 sene kabirin içinde yatıp dursa bir kimse kazanacağı bir şey yok. Bir nefes dünyadan durup da tevhid getirse, la ilahe illallah dese, o la ilahe illallah dediği anında Cenab-ı Hak böyle söylerdi Şeyh Efendi Hazretleri ki onların işi keşiflendir. Bir şeyi görmeden söylemezler. Keşif ehli olan zatlar, bir kimse la ilahe illallah dese, inanıp dese veya inanmadan dese, kelime-i tevhid ağzından çıktı. Cenab-ı Allah bir melek yaratır, yeşil kuş suretindedir. La ilahe illallah der demez o melaikeyi Cenab-ı Allah halk eder, uçar, Cebrail Aleyhisselam'ın durduğu makama konar, orada la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. O kurulmuş saat gibi artık durması yok onun. Allah Allah. Biz dururuz,
Biz yoruluruz, melaike yorulmaz. O boyunadır artık ta kıyamete kadar diyor. Efendim, o la ilahe illallah dediği sözden halk olan melaike boyuna onu söyler, binler, milyonlar, yüz binler, yüz milyonlar ne kadar olacaksa kıyamete kadar onu söyleyen kimsenin defterine yazılır. Onun için bir nefes dünyada durması 1000 sene kabirde yatmaktan eftaldir. Bir zatın birisi kabristandan geçerken bir yorulmuş, o mezar taşına böyle dayanmış, bir parça dinleneyim derken o uyumuş çok yorgunluktan. O kabir sahibi onu dürteklemiş. Demiş ki kalk. Uyan demiş. Uyan da 2 rekat namaz kıl demiş. Biz bu tarafta o 2 rekatın hasretine düştük. Allah Allah. Kalk fırsat elindeyken o 2 rekatı kıl, uyuyup durma. Biz şimdi anladık ama artık bize izin yok ki dönüp de namaz kılalım. Sen fırsat elindeyken ey kişi burada uyuyup durma, kalk. 2 rekat olsun namazı kıl demiş. Tabii artık ona ayan beyan oldu ahiretin her şeyi. Dünyadaki gibi kör değil, sağır değil. Biliyor ve istiyorlar ki onlar keşke dünya ehli bu ahvali bilmiş olsalar da tedarikte bulunsalar, boyuna namaz kılsalar, boyuna zikretseler, boyuna tesbih etseler, boyuna Kur'an-ı Kerim okusalar, boyuna ibadet etseler. İsterler onlar. Biz işitelim, bilelim. O bir nefes onu kabirde yatanların hepsi ister. İmansız gidenler derler ki bütün dünyanın hazinelerimizi olsa versek bir nefes satın alalım derler. Hemen bütün dünyanın hazinelerini vermeye hazırdırlar. Bir tek nefes kendilerine verilsin ve o bir nefesin içinde ne yapacaklar? Bir defa la ilahe illallah diyecek. Bir defa la ilahe illallah demeyle kurtulacak. Bildi. Ama dünyada bilmediği. Dünyada bilmediği için efendim, kabirde bildiğinin faydası yok. İnsanlar uykudadır demiş Hz. Ali Efendimiz. Öldükleri vakit uyanırlar. Öldüğü vakitinde ister uyansın, ister gene uyusun. Teklif kalkar. Mükellef değil artık, hiçbir şeye mükellef değil.
Biz azdan çoktan efendim, inanan kimseleriz ve inancımızı takviye etmeye gayret edeceğiz. Biraz her günde biraz daha fazlasına gayret edeceğiz ki ne zaman aranacağımız belli değildir. Arandığımız vakitte şunumuz var, bunumuz var diyerekten bizi beklemez kimse. Aradığı gibi alıp götürecek. La ilahe illallah tevhiddir. Her değişinde sana bir nuraniyet giydirilir. Bir nurdan libas giydirir Cenab-ı Allah. Her defa la ilahe illallah demekten. Ya bu kadar elbiseyi nasıl giyelim biz? Bunun içinde 500 mumluk ışık var. 5000 mumluk ışık geldiğinde burası dar mı gelir ışığa? 50.000 mumluk ışık koyversen bunun içerisine 50.000 mumluktur diyerekten yer 50.000 mumluk ışığa dar mı gelir? Yok, gelmez. Işığın hacmi yok ki fazla gelsin, girmesin. Onun gibi sana nurdan bir elbise giydirdiğinde istersen 1000 tane giy, nurun artar, üzerinde ağırlığın yoktur. Hafiflersin, nur giydik sonra hafiflersin, ağırlığın gider. Hafifler, insan uçar mı? İnsan uçurdur da uçmaz mı? İnsan demiri uçurtturuyor. Kendisi uçmaz mı? Uçar. Uçmaz dersen yanlıştır söylediğim. Demiri uçurtturan Hacı Ahmet Efendi. Kendisi uçamazsa ayıptır. Demek ki demirde uçma kabiliyeti varsa onu uçurtan da daha önceden var olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak Ademoğluna öyle kuvvetler verdi ki o verdiği kuvvetlerin biz 1000'de birini kullanamıyoruz. Onun yarısını kullansak o ne kadar dehşet olur. Yarısını değil, onu bunu bile kullanamayız. Kuvvet çok. Demire kumanda eder. Gemiyi de yürütürür ya. Gemiyi de denizin üstünde yürütürür. Bir taş atsan batar. Kaç 100.000 ton gemi batmaz. Suyun üzerinde yüzer. Suyun üzerinde gemiyi yürütüren insan kendisi bizzat suyun üzerinde yürüyemezse ona ayıp. Ona ayıp.
yüzdüren, denizin üzerinde gemiyi yüzdüren ve yürüten insanın da o suyun üzerinde yürümesi mümkündür, gerektir. Havada demiri uçurtulan Ademoğlunun kendisinin de havada uçması mümkündür ve hakikattır. Lakin dediğimiz gibi insan kendinde olan manevi gücünden gafildir. Biz bu la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Bu kuvvet biriktiriyor bizde. O kuvveti biz zayi etmesek, bir yere yetiştiği vakitinde biz de yeryüzünden gökyüzüne doğru hareket edebileceğiz. Lakin biriktiremiyoruz. Efendim, tekerlekleri doldurduktan sonra çivili yoldan geçiyoruz. Bir çivi batar, tekerleklerin hepsini patlatır, bir yere yaramazsın. Onun için şeytan müminlere arizdir. Elde ettiği kuvveti sıfırlatmak için müminlerin arkasındadır ve topladığı kuvveti israf eder, bir yere yaramaz. İbadet etmesi kolaydır. Abdest alırsın, 2 rekat kılarsın. 4 rekat kılarsın, 10 rekat kılarsın. Lakin müşkil olan nedir? Zor olan aldığın manevi gücü saklayabilmektir. Zayi etmemektir mühim olan. Buradan alın, buradan zayi edersen el elde baş başta kal. Şey etmese, zayi etmese 40 güne kadar uçmayan insan kalmaz. Saklamak için ne yapacağız? 40 güne kadar uçurturum. O kuvveti zapt etse ama zayi ediyor. Zayi ettiğinde hadi tekrar baştan başlayacak. Saklamak için ne yapacağız? Nasıl? Sürekli kalması için o keyfi. Ne yapacağız yani? Sürekli o içimizde kalması. Onun usulü var. Ne yapacağını 40 günde bana bağlı olan ne kadar kadınlar varsa 40 günde hepsini Kabe'de namaz kıldırtırırım. Elhamdülillah. İnşallah. Havasız, hevessizdir. Kadın kısmı tezelden alır, hafif letaifleri onların kalplerindeki kuvveti çalıştırması çok kolaydır. 40 gün halvet riyazata bindirdin mi? 41. gün gözünü yum, hacalım aç. Kabe'nin önünde. Elhamdülillah. Açtım hacalım. Elhamdülillah. 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 Kabe'nin önünde. Elhamdülillah. Gözünü yum, Yuh. Hacı Engin aç. Bismillahirrahmanirrahim.
Gözüm açmış. İşte. Doktor hanım gözünü yum, aç, gel bile beraber oturuyor. Evde. Değil mi? Evet. Kentehi köpek haşan. Bitmedim diyor. Her şeyin usulü var. Amen nasıl? Usulünü gözettin. Yola girdin, hangi yola girirsen o yol seni gideceğin yere götürür. Enkara'ya girdin, Enkara'ya gideceksin. Konya cihetine girdin, Konya'ya gideceksin. İzmir cihetine girdin, İzmir'e gideceksin. İstanbul cihetine girdin, İstanbul'a gideceksin. Şam yolundan düşün, Şam'ı bulacaksın. Yani sen neye heves ettiysen orayı bulacaksın. Şimdi buradan efendim kapıdan çıktın. Evine değil de denize doğru gidersen denize doğru. Onun için kim gayret ederse Allah yardım eder. Allah yardım etmese zaten sen bir şey yapamazsın. Lakin Cenab-ı Hak ne zaman yardım eder? Sen nereyi istersin? İnsana Cenab-ı Hak da yardım eder, şeytan da yardım eder. Allah'tan yardım isteyene Allah yardım eder. Allah'ı bırakıp şeytandan yardım isteyene şeytan yardım eder. Karışık görüşük iş yok dinde. Yok. Allah'ın yardımını arayan, isteyen kimseye Allah yardım edecek. Ya Rabbi sen benim yardımcım ol diyorsun. Ne yapıyorsun, ne yapacaksın ey kulum? Der sana, benim için bir şey yapacaksın. Benim sevdiğim bir iş midir yapacağın? O işi yaptığın vakitte senin yüzün ağaracak mı? Beni razı edeceksen ve yardım istersin, sana yardım ederim. Şeytanın tarif ettiği yola girerse, Allah'ı unutursa şeytan der ki, ben sana yardımcıyım. Gel gir, bu denize düş, seni kurtarayım. Bir denize düşer, çırpınır, çırpındık sonra batar ve şeytan onu bırakır, daha batsın der. Daha batsın der. Şimdi bugünlerde çok kimseler batağa düştü. Neden düştü? Şeytanın tarifine uydu. Zannetti ki şeytan yardım edecek kendisine kurtulmaya, düze çıkmasına. Elindeki avucundakini da bitirdi şeytan. İflas da ettirdi, sıfıra indirdi. Sonra şeytan gülüyor kahkahayla. İnsan ne zaman, şeytan insana ne zaman ahbap oldu? Bir tarihte şeytanın insana dost olduğu yazılı mı? Kitaplarda. Şeytan bir insana dost oldu ve ona yardım etti diye bir kitapta görüldü mü? Böyle bir hikaye, rivayet olundu mu? Nerede oldu? Mümkünü mü var? Mümkünü yok. Onun için usulü bir. Allah için çalışırsan Allah yardım edecek sana. Demesen de
Allah yardım edeceksen. Neden? Allah'ın istediği bir şey yapıyorsun. Yapmaya niyet ettin. Allah sana yardım edecek. Demesen de. Efendim? Şeytan da kendi tavasına yardım edecektir. Şeytana uyma. Uçarsın. Şeytana uyma. Deniz üzerinde de yorulsun. Şeytana uymazsan Allahu Ekber dediğinde Kabe'yi seyredersin. Elhamdülillah inşallah. Gider ve gelirsin. Orada ibadet edersin. Mümkündür. İmkansız değildir. Yani o gibi kimseler bize onu göstermeye muhtaç değildir. Gösterip de bizden ümit edecekler bir şey yok. İki, meczup varmış. Hacı Sevil. Ebu Muhammed'in Medevi Hazretleri'nin zamanında. Hanzaluka Ahmet Bildan. Gene onların Dağıstan isimleri. İki meczup. Bu İstanbul'da sırt hammallığı yaparlarmış onlar. Semerli hammal. Şimdi kalmadı galiba onlardan. Var sultanım. Var. Var da azaldı. Efendim? Azaldı. Manifaturacılarda. Sultanım tarafında. Ya oradan Semerli sırt hammallığı yapar fakirler. İki meczup varmış. O hammallıktan biriktirdiklerini kesede getirip Şeyh Şerafuddin Hazretlerine verirlermiş onlar. Bir tanesini uzaktan biri takip etmiş. Desturun bir kenarda abdest bozarken onun idrarının dokunduğu taş kıpkızıl altın kesilmiş. Allah Allah. Öyle kuvvet sahibi oldukları halde onlar o kuvveti kullanıp da Şeyh Efendi Hazretleri'ne bir şey getirmezlermiş. Kendi helal kazançlarından o keramet kuvvetini onu istemiyorlar. O kuvvetteki olan adam ona tenezzül etmiyor. Orada sırt hammallığı yapıp hem kendisine ait olanı alıyor hem de biriktirip Büyükşehir Hazretleri'ne götürürlermiş. Şimdi o gibi kuvvet sahipleri mevcuttur yeryüzünde. Lakin onlar ona itibar etmezler. Hizmete bakarlar. Ne kadar hizmet yapacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle Uhud Dağı yerinde durdu. Halbuki altın seli gibi akıyor düşütür. Çünkü onun altının güzel bir sedası olur birbirine vuruşunda. Altın seli yürümüş halkasından Efendimiz'i de dur demiş ona. Halbuki mübarek Batn-ı Şerif'ine iki taş bağlamış açlıktan. En ihtiyaçlı zamanda o da ey Allah'ın Habibi sevdiği sevgilisi, siz bu kadar ihtiyaç içerisindeyken ben burada ne taş toprak durayım, altın olup akayım sizin arkanızdan, taşıma külfeti de yok.
Nereye ayak basarsan arkandayım ben. Al, işin yok. Öyle yapsa ashab efendilerimiz hiçbir fazilet almayacaktır. Ashab efendilerimiz efendim İslam'ın binasının temeline oturtulmayacaklardı onlar. O bolluğun içerisinde zayıf kalacaklardı. Halbuki Cenab-ı Allah onları öyle terbiye etti ki koca İslam binası onların üzerinde kuruldu. İşte Allah ve Resulüne sevgili olan neyse o yola girmeye niyetlenmişiz. Ümidimiz olur ki Cenab-ı Allah bizi ahir ömrümüze kadar zinde tutar. Amin. Tükenmiş bir vücut ile bizi yaşatmaz. İnşallah. Kuvvet yüklü bir vücutla yaşatır. İbadetle yaşatır. Amin. İbadetle dünyadan çıkar. İnşallah. İnşallah. İnsan tükendiği vakit kıymeti yoktur. Kendi kendini sen tüketme. Ona dikkat et. O kendi kendisine yetmeyen kimse dışarıya açıldı mı? Dışarıdaki hekimlerin eline düştü mü? Onu sıfırlarlar onlar. Bir şey de vermezler, sıfırlarlar da. Ve sana verilenin kıymetini takdir et. Bir kere olsun daha fazla la ilahe illallah de, bir kere salavat-ı şerife getir, bir kere Bismillahirrahmanirrahim de, bir tesbih, yani 100 defada İhlas-ı Şerif oku, sana manevi destek verilir. Sana verildiği gibi senin ecdadına da o kuvvetten taksim. Tevfik Cenab-ı Hak'tan. Allah razı olsun. Hürmet-i Habib, hürmet-i Fatiha.